Acemheyük'e geldik. Akat ve Hititler döneminde Puruşhattin şehriymiş. Bu vagonlar 1936 yılında şurada bir amca, bir teyze, iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Şu an burası bir dairenin içi. Orada bir yerleşim alanı daha var. Bayağı büyük bir yerleşim alanıymış. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinden sonra burasının adı sonradan Acemheyük olmuş. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Aksaray'daki Acemheyük'ü keşfedeceğiz. Bir önceki bölümde Tuz Gölü'ndeydik. Şu an Koçhisar'dan çıktık. Acemheyük'e doğru gidiyoruz. Önümüzde yaklaşık 100 kilometre civarında bir yol var. Hepinize iyi seyirler dilerim. Acemheyük kazılarının bulunduğu yer Aksaray il merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Yeşilova kasabasındadır. 1928 yılında kasaba statüsü kazanan Yeşilova'nın eski adı Acemköyü'ydü. Bu ismin, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinden sonra Hoy'dan göç ettirdiği ailelerin buraya yerleşmesiyle verildiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde ise bu köy Bulargi olarak anılmıştır. Bu bilgi eski bir şer'i sicil defterinde de kayıtlıdır. Yeşilova'nın tarihi derinliği, bünyesinde barındırdığı ve Anadolu'nun en büyük höyüklerinden biri olan Acemheyük ile de doğrulanmaktadır. Acemheyük, Purushattum, Purusan'da şehri olarak da bilinen bu höyük, Aksaray il merkezinin 18 kilometre kuzeybatısında, Tuz Gölü'nün güney kıyısına yakın bir konumdadır. Höyük'te ilk yerleşimlerin M.Ö. 3. binin başlarında başladığı ve en parlak dönemini Asur ticaret kolonileri çağında, M.Ö. 2000-1700 yaşadığı anlaşılmıştır. Bu dönemde Aksaray bölgesine egemen yerel bir krallığın başkenti olduğu düşünülen bu yerleşim, höyük dışında onu çevreleyen aşağı şehire de yayılmıştır. Ancak M.Ö. 18. yüzyıl sonunda bilinmeyen bir nedenle kentin tamamı yanmış ve bir süre sonra tamamen terk edilmiştir. Yeşilova'da bulunan tarihi yapılardan biri de 1871, Hicri 1287 yılında yapıldığı bilinen bir camidir. Caminin taşları, değerli bir Selçuklu eseri olan Akhan'dan develerle getirilmiştir. Ayrıca kasabada, hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte halk arasında bir savaş şehidine ait olduğu söylenen Kesikbaş isimli bir türbede bulunmaktadır. Yeşilova, Alasakallı, Köseli ve Parabaşlı olmak üzere 3 mahalleye sahiptir. Kasabanın adı, sahip olduğu yeşil ve verimli ovadan gelmektedir.
Evet arkadaşlar, Acemköy'e geldik. Milattan önce 2000'lerde bölgenin en ünlü maden ocağıymış. Burasının bugünkü adı Acemhöyük. Ama önceden Akat ve Hititler döneminde o meşhur Puruşhattin şehriymiş. Anadolu'nun en büyük höyüklerinden birisi imiş burası. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinden sonra İran Azerilerini getirip bu çevreye yerleştirdiği için burasının adı sonradan Acemhöyük olmuş. İlk ismi Puruşhattin şehir olaraktan zaten. Yeşilova beldesindeki Acemhöyük, Aksaray'ın kazı çalışması yapılan ilk öğren yeridir. 1962 yılında başlayan kazı çalışmaları 46 yıldır devam etmektedir. Yapılan kazılarda, höyükte eski Tunç ve Asur ticaret kolonileri çağlarına ait en az 12 katın varlığını, aşağı şehrin ise sadece Asur ticaret kolonileri çağında iskan edildiğini saptadı. Kent, M.Ö. 2500, eski Tunç döneminden itibaren giderek gelişirken, en parlak dönemini Asur ticaret kolonileri çağında yaşadı. Bugün için nedeni bilinmeyen şiddetli bir yangın M.Ö. 18. yüzyılda, kentin tamamını sardı ve bu parlak döneme son verdi. Burası da sonradan Acemler zamanında yapılan taş yapılar galiba. Çünkü en üstte. Kent, bu felaketten kurtulanlar tarafından 2 kez daha inşa edilirken, M.Ö. 17. yüzyılda tamamen terk edildi. Uzun bir aradan sonra, höyüğün batı ve güney yükseltilerinde yoğunlaşan son yerleşmeler, M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak Roma devri başlarına kadar sürdü. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sonrasında, İran Azerbaycan'ından bölgeye getirilen gruplardan 3 oba höyüğün eteklerine yerleşirken, Acemhöyük adı da bu son yerleşenlerden ismini almıştır. Burada çıkarılan çanak çömlek kalıntıları. Kazılarda Asur ticaret kolonilerine ilişkin önemli yapılar saptandı. Anadolu'nun en büyük höyüklerinden Acemhöyük'te, Sarıkaya Sarayı, Hatipler Sarayı, evler, damga ve silindir mühürler, çeşitli bezeme ve biçimlerde çanak çömlek, kumaş izleri ve boncuklar, altın süs eşyası, fil dişi yapıtlar ve oyun tahtası gibi buluntular ortaya çıkarıldı. Taş yol yapmışlar. Sokak arası. Kısımlarda da büyük ihtimal yerleşim alanları var. Çünkü üstünü bezle kapatmışlar. Ve alt taraf kerpiç bir yapıya benziyor. Orada bir yerleşim alanı daha var. Bayağı büyük bir yerleşim alanıymış. Bu herhalde kazınabilen ve bulunabilen kısmı sadece. Kim bilir daha ne kadar büyüktür. Burada bir kazı alanı. En son yerleşim katı da burası. Ya da İran Azerbaycanlarından gelen Acemlerin yerleştiği alanlar olabilir bunlar. Son yerleşim alanları. Şu an burası bir dairenin içi. Kim bilir kimler yaşadı burada zamanında. 1, 2, 3 göz. Çıkışı da tam olarak burada. Burası yerleşimin ara sokağı olabilir mi sizce? Burası bir dükkan olsa ya da
Ya da başka bir daire de olabilir. Çünkü sokağa benzemiyor pek. Yine bir daire dediğimiz gibi. Tam burası ara sokak olabilir. Sağda solda 2 tane bina. Ortadan böyle. Ya da bir han gibi bir yerse han gibi bir binaya giriş de olabilir burası. Çünkü bayağı geniş. Han olacak kadar büyük. Bu en üst tabakaları bildiğimiz sert tuğladan yapmışlar. Ama tuğla bile erimiş zamanla. Yağmurda eriyen kerpiç gibi. Bildiğin pişirme tuğla yani. Bu son kat. Bildiğin taş tuğla. Erimiş zamanla. Yağmurda falan. Baksanıza. Belki şurada bir amca, bir teyze, 2 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Ayakkabıların haline bak. Saplanıyorlar şey gibi, ok gibi. Nasıl ot böyle. Batıyor da şeye girdi. Arkadaşlar Acemköy'ü de gezdik. Şimdi namaz vakti geldi. Şu camide bir öğlen namazını kılayım. Oradan bakalım. Devam mı, tamam mı? Biz halkı zulme devam ederken nice kentleri yok ettik. Duvarları tavanlarının üstüne çöktü, geride nice kullanılmaz kuyular ve bomboş yüksek saraylar kaldı. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Eğer dolaşsalardı, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olurdu. Çünkü gerçekte gözler körleşmez. Ama asıl göğüslerdeki kalpler körleşir. Sen ne koşuyorsun öyle? Ne güzelsin öyle? Ne güzelsin. Kaçma, dur biraz sohbet edelim seninle. Gel yaklaş biraz. Yaklaş da kameraya da çık. Gel gel. Kaçtı gitti. Buraya Arefe günü gelmenin en güzel yanı kimsecikleri yok. Tek başına istediğim gibi gezdim. Başım üstüne hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar size de. Kendinize iyi bakın. Namazımızı da kıldık. Hocayla da biraz sohbet ettik. Dinlendik. Şimdi dönüyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bu bölümden de buraya kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir tur attırıyor bana.
Ortaköy. Öyle. Navigasyon ya tarlaya sokuyorsun ya şehrin göbeğine sokuyorsun. Nasıl navigasyonsun sen de?